Gel. Biraz şöyle çektim mi? Hasan abi. Hasan abi, bunları düşün götür. Düşün atalım. Ben bıçağı ne yapıyorum? Bilmeye koymuş. Biraz orayla benim zevkli yerim var.
Sızan atıyor. Yüzüğe mi? Yüzüğe. Maşallah niye yıkılmış bu? Al çeksene. Tamam. Gel. Ben ufak. Yağını kenara alsın. Benim değil. Yağını böyle böyle. Hayır. Et kilo değil mi?
Eline sağlık. Ya. Hadi ya. Kullanılabilir yağ değil mi? Hmm. Kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Vallahi ne yapak, kurban kesiyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun, sağ olasın, teşekkür ederim. Kişi kurban alırken nelere dikkat etmelidir? Kişi kurban alırken bir defa kurban sağlam olması lazım. Uzuvları sağlam olması lazım. Kırığı çıkığı olmaması lazım. Kulağı kesik olmaması lazım. Sağlığı yerinde olması lazım. Baktığında şöyle mala sevecek. Kurbanı sevecek yani, anlatabiliyor muyum? Kurban ona ben hastayım falan demeyecek. Boynuzları sağlam. Öksürüp tıksırmıyor, burnu akmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar da bir hastalıktır. Tamam mı? Hastaysa olmaz. O da net. Eksikse olmaz. Kırığı varsa olmaz. Büyükbaşın boynuzuna bakarsın boğum atmışsa, dişine bakarsın diş atmışsa, bu şekilde 2 yaşını doldurması lazım. Küçük başta zaten 1 yaşını doldurmuş, zaten direkt belli ediyor kendini. Kurban kesilirken küçük başta 1 defa tekbiri getiririz. Büyük başta 3 defa tekbiri getiririz. Yönü kıbleye dönmesi lazım. Mümkünse tek bıçak hamlesinde bitirebiliyorsak kan damarlarını daha uygun olur. Ve bıçağımızın keskin olması lazım. Kurbanı kestiğiniz yerlerde işin ehli olsun. Herkese kurban kesilmez. Kurbanı bunlar da edebilir. Yarısını kesip de yarısını bırak, hayvan kalkıp kaçıp gidiyor. Mersin'de bir kesim yerinde adam baktım kasaplıkla alakası yok. Bıçağı şöyle tutuyor. Tam küçük başta öyle kesersin, büyük başta güç alacaksın, çekeceksin böyle. Baktım bıçağı böyle geçmiş olsun dedim. Tamam, gitti o kurban. Bıçağı bir vurdu. Daha yarısını vururken hayvan bir heybetlendi. Hayvan kan damlaya damlaya hayvan kaçıyor. Tabii hayvan yaklaşık bir 700-800 metre falan koştu. Artık kan kaybından böyle sendeleye oraya düştü de öyle tuttuk, orada devam ettik. Bu sefer biz gittik de yardım ettik. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli şeyler. Yani işin ehli çok önemli. Gene bir gün aynı bu şekilde asmışız. Tam bıçağı vuracağım. Abi caraskal bir koptu. Halat. Abi etrafımda kimse kalmadı. Hayvan kızmış, sinirli boğa. O bana bakıyor, ben ona. Yemin ederim yani o hayvanın oradan böyle bir 2 metrelik bir duvar vardı. Oradan atlayıp nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Orada 150 kilo falandım yani. O halimle oradan atladım gittim. Can korkusu böyle bir şey. Yani dikkat etmek gerekiyor. Kolay gelsin abi. Sağ ol abim, hoş geldin. Hoş gördük abi. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Seni sormalı. Bu koyunlar nedir abi? Koyunlar kurbanlık geçi. Cins olarak ne bunlar? Cins olarak anaç benim kendi kıl geçim. Kaç kilo geliyor abi bunlar? Vallahi 75-120 kilo arası. 1,5 yaşlı olanlar. Tekelerimde 125 ile en yükseğini 172 kilo da. Tarsus yöresinin yetişen en büyük hayvanları. Bunlar mı? Evet. Tarsus'ta yetiştirdiğimiz seyis olarak. Yani 1,5 yaşlı olarak. Hangisi ağır oğlum? Çocuğun belini sakat etti. O çocuğun boyundan yüksek, benim boyum kadar da var. Ben kendim üreticiyim abi. Kendim üretiyorum. Ya bunlar hani daha katım olmadılar. Anneleri var, babaları var. Bunlar geçen 2024'ün Şubat ayında doğdular. 2025'in Şubat ayında 1 yaşına girdiler. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a girdiğimizde bunlar 16 aylık oluyor. 1,5 yaşına bile varmıyorlar. Ve 1,5 yaşına varmadan bu hayvanların bu kadar gelişmesi 10 numara. O da neydi? 1,5 yaşından bunlar. Şu hayvan 1,5 yaşında. Bu kadar büyük olması, bu kadar iri olmaları, bu kadar kilolu olmaları sadece bakımla alakalı.
Ortalama 150 kilo geliyor değil mi bir tanesi? 170 kilo bu yıl arttım. 195 kilo geçen sene Türkiye rekoru. Türkiye şampiyonu rekoru. Şampiyonu rekoru, Türkiye rekoru. O kilonun üstüne tartan olmadı. Bu sene hedefim 200'dü, tutturamadım. Rekem çok büyüktü. Tam istediğim eti almadı. Tam istediğim eti almış olaydı rekem 200-205 o arada oynayacak. Allah. Evet. Allah ömür verirse o hayalim çok büyük. Bir gün o hayalimi gerçekleştireceğim ama seneye Allah ömür verdiği sürece. Ama diğer yıla yani 200 ve üstüdeki tartacağım. Allah ömür verdiği sürece. Allah nasip ederse inşallah. Kişi kurban alırken nelere dikkat etmelidir? Kurban olur mu olmaz mı? En çok dikkat edilmesi gereken şey o. Mesela gözleri sağlam olacak, boynuzları sağlam olacak, kulağı sağlam olacak, hayvan sağlıklı olacak, ayağı topal olmayacak. Bu hayvan tertemiz bir hayvan. Dişlerine de dahi bakabilirsin. Bunları nerede yetiştiriyorsunuz abi? Tarsus'un en yüksek köyü, Çukurova Ziflik. Orada yetiştiriyorsunuz. 1350 rakım. Doğal ortam, buz gibi hava. Hayvanlar buraya geleli sıcaktan baksana ağızları ayrıldı ağızları. Stres yaptılar, yerleri çok sakin, serbest. Ama buraya kalabalığı görünce strese boğuldular. Hayvanlar kendilerini çekti. Bunların tüyleri de bayağı güzel. Tüyleri bu tamamen bakımla alakalı. Tamamen bakımla. Yani tüyünün düzgün olması, işte ayağının yüksek olması tamamen bakımla alakalı. Kurbanda insanların yaptığı en büyük hatalar ne abi? Allah öyle bir zor soru sordun ki çok hatalar var aslında da. Bana göre kesilirken yapılan yanlışlar en büyük. Nasıl abi? Yani tecrübeli bir kasaba kestirmiyorlar. Hayvana yazık ediyorlar. Mal alırken en büyük yanlışlarını sorarsan sadece en büyük yanlış bana göre şu alırken. Hayvanın sordukları şu. Kaça veriyor? Kilosu kaç lira? Kaç para? Ama sormuyor ki ne hayvan. Bu hayvan kurban olur mu? El ayağı düzgün mü? Gözü düzgün mü? Kurbana herhangi bir engeli var mı? Ben daha hiçbir müşterimden bu soruyu duymadım abi. Bu hayvan kurban olur mu diye sormuyor. Direktmen bu hayvan kilosunu kaça veriyor? Otomatikman söylediği bu. Yani alıcıların en büyük hatası bu. Ha bizler de yani kurban olmayacak hayvanları zaten buralara kadar getirmeyiz. Kurban olmayacak hayvanları pazara indirmeyiz ve ben beslemem. Mesela bir tane boynuzu kırık hayvanım var. Emin olun onu getirsem ya bunun boynuzu kırıkmış, eksikmiş diye soru soracaklarını sanmıyorum. Sadece de ki o hayvan mesela şunun kadar var o hayvan. Bu hayvanın değeri ne kadar? 32-33 lira, atıyorum 30 lira. O hayvana de ki 20 lira, tamam adam der ki alıyorum. Bu kurban olur mu olmaz mı sorusunu sormaz işte. Bana göre benim şahsım. En büyük hatalardan En büyük hatalardan bu. Birisi bu. O yüzden yani insanlarımızın öncelikle sorması gereken soru şu bana göre. Bu hayvan kurban olur mu? Ya da bu hayvanın eksiği var mı? o kısma dikkat edilmeli. O kısma çok dikkat edilmesi lazım. Ondan sonra fiyat. Ya bu zaten Allah rızası için senede kesilecek. Bir defa senede Allah rızası için kesilecek bir şey. Bayram namazından sonra mı hemen kesmek lazım? Tabii ki bayram namazı sonrası kesilmesi lazım. Bayram namazı öncesi kesilen kurban değildir. Olmaz. Ben bunu birkaç kişiden duydum. Öncesinde kesiyorlarmış ama kesinlikle olmaz. Bayram namazı olmadan önce kesiyor adam. Evet kesiyorlar. Duydum gözümle görmedim evet ama yani kurban Allah rızası için kesilecek bir şey bayram namazından sonra. Haydi oğlum. Ha cuma geç oğlum geç hadi. Getir oğlum. Aç kızım şurayı kapıyı. Ya bir ellemeden nereye bakacaksın ya fiyat diye. Ya elle bağlım be. Elleyince belki fiyatı duyunca korkma. Şimdi ellemeden korkarsan. Ya 25 lira diye ne yiyorsun? Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum. Hoş Kolay gelsin geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim oğlum. Buralı Kurban mısınız? Çamlıyayla'dan, Kır'dan geldim oğlum. Öyle mi? Evet. Yörüklerden misiniz abi? Yörüklerdeniz. Allah kolaylık versin. Aylardanız oğlum. Ne bunlar cinsleri? Sani var oğlum. Sani. Sani. Var 2 tane. Kalanı siyak da var. Bu kadarı da köyde kaldı, satıldı. Nasıl yorucu oluyor mu bazen? Hem yoruyor oğlum hem keyif alıyoruz çalışmaktan. Yıllardır bu Evet. işlerle uğraşıyorsunuz değil mi? 41 senedir bununla uğraşıyorum oğlum. 41 sene. 41 senedir. Çocuğumu hep bununla okuttum, bununla evlendirdim. Değil mi? Evet, hep bunlarla uğraştık. Bunların özellikleri ne bu hayvanların? Bunlar doğal çocuğum. Doğal olduğu için bak hani mesela bunları kestin mi çiğdem gibi eti olur. Yani dış ülkenin malı gibi olmaz yani. Çok Tamam. güzel diyorsun. Lezzetli olur buranın malı. Ondan ye 10 kilo, bundan ye 1 kilo doyan yani. Daha fazlası vardı. Ağzını bura getirdik. Şu sizin torununuz mu? Şu kişi. O benim torunum oğlum. Günlerimiz de var, savarız, peynir yaparız, bahçe yaparız. Ürünler kendi ürünümüz oğlum. Hepsi bunlar bizim ürünlerimiz. Hep Kır'dan gelip bunlar. Kaç hayvanınız var anne?
200'e yakın malımız var oğlum. Bunlar bir kısmı herhalde. Bunlar kurbanlık. Diğerleri Ee, daha ha. gelişim aşamasında. Evet, onlar bebekli oğlum. Oğlaklarımız var. Peynir yapıyoruz, satıyoruz. Kendi ürünlerinizi Gel, üretiyorsunuz. evet, buradan. dıştan almıyoruz oğlum. Hepsi kendi üretiminiz. Hepsi kendi üretimimiz oğlum. Gel 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 gel. Gel aslanım gel. Gel. Nasıl abi bunun eti? Eti çok lezzetli oluyor bunların. Hele özellikle kavurması. Kaç kilo geliyor abi bir tanesi? Ya canlı tartıldı 70, 75, 35 kilo da et veriyor. Bunlar 17'den başlıyor yani. Her bütçeye uygun var. 20, 22, 23'e kadar var. Kaç yaşında bu hayvan? Bir yaşını doldurmuş kurbanlık oluyor. Bizim insanlarımız çok böyle süslü müslü bakıyor. Makyajlı böyle güzel olana. Ama böyle sanki mesela diyelim bu hayvana geliyor bakıyor diyor ki işte bunun niye tüyü var, şey var ama bu yaylamalı. Bunlar şimdi kırpıldı mı üşüyor. O yüzden biz bunları mesela tüylerini geç kesiyoruz. Dağ malı, yayla malı daha farklı olur yani. Bilen Da lezzeti de. tabii tadı lezzeti çok farklı olur. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.